Dünyanın en azılı kadın seri katiliyle tanışın. Juana Barraza 40'tan fazla insan öldürdü. Öyle ki bu kadın Guinness Rekorlar kitabına bile girdi. Hakkında Netflix belgeseli yapıldı. Peki ama bu kadın kim? Onu böyle bir canavara dönüştüren şey neydi? Kurbanlarını neye göre seçiyordu ve onları nasıl öldürüyordu? Juana Barraza'nın karanlık dünyasına hoş geldiniz. O zaman hazırsanız başlayalım. Tam ismiyle Juana Dayanara Barraza Samperio, 1957 doğumlu. Meksika'nın Hidalgo bölgesindeki fakir köylerinden birinde dünyaya geldi. Hayatının büyük bir bölümünü Meksiko City'de geçirmiş olan bu kadın eski bir profesyonel güreşçi. Hatta karşılaşmalarına da maske takıp öyle çıkıyor. Lakabı La Dama del Silencio, yani sessiz kadın. Lakabından da anlayacağınız üzere gerçek hayatta içine kapanık, pek konuşmayan birisi. 1.65 boylarında, yapılı, fiziksel olarak güçlü bir kadın. Güreş kariyeri dışında evlilikler yaptı ve çocuk sahibi oldu. Ama yaptığı evlilikler fazla uzun sürmeyecekti. Çoğu zaman yalnız yaşıyordu ve geçimini gündelik işlerden sağlıyordu. Pazarlarda satış yapıyor, temizlik işlerine gidiyor, bileklik gibi küçük şeyler yaparak geçimini sağlıyordu. Yani dışarıdan bakıldığında sıradan, kendi halinde bir kadın. Ama işte hayat tam da böyle. Dışarıdan bakınca sıradan, kendi halinde görünen insanlar bazen en karanlık hikayelere sahip olanlardır. Tıpkı Juana Barraza gibi. İlk kurbanın adı Maria Gonzalez. 82 yaşında yalnız yaşayan emekli bir öğretmen. Juana, Maria'sının kapısını çalarak kendisinin sosyal yardım görevlisi olduğunu söyledi. O dönemde Meksiko City'de sosyal yardım görevlileri ara sıra insanları ziyaret ediyordu. Juana bunu çok iyi bildiği için bu yolu seçmişti. Maria da ikna olmuş olacak ki Juana'ya kapıyı açmış ve onu içeriye almıştı. İçeride ne yaşandığı tam olarak bilinmiyor. Olay yeri incelemesine göre yaşlı kadın boğularak öldürülmüştü. İnsanları boğmak için çoğu zaman ellerini kullanan bu katil arada da kemer ya da ip kullanıyordu. Ses çıkmasın diye asla silah kullanmıyordu. Kadını öldürdükten sonra nakit para ve değerli takıları alıp ortadan kayboldu. Meksiko City gibi bir yerde suç oranının ne kadar yüksek olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Polis binlerce suçluyla uğraştığı için bu olayı da hırsızlık olarak değerlendirmişti. Bir süre sonra cinayetin üstü öylece kapanacak ve herkes hayatına devam edecekti. Yalnız içindeki canavarı keşfeden Juana için her şey yeni başlıyordu. 2000 yılında ikinci cinayetini de işleyen Juana Barraza artık durdurulamaz bir seri katile dönüşecekti. Bu seri katilin hedefi yalnız yaşayan yaşlı kadınlardı. 60-80 yaş arası Meksiko City'de yalnız yaşayan bir kadın olsaydınız büyük ihtimalle o kurbanlar arasında siz de olurdunuz. Bu katil yaşlı kadınların evine girmek için ya sosyal hizmet görevlisi gibi davranıyordu ya da temizlikçi arayanların ilanlarını takip edip iş başvurusu yapma bahanesiyle kadınların evine giriyordu. Kurbanlarını her zaman boğarak öldüren bu seri katil ritüel olarak da her öldürdüğü kadının evinden nakit para ve değerli eşyalar çalıyordu. İmzası gibi düşünebilirsiniz. 2000'den 2006 yılına kadar polis kayıtlarına göre 40'tan fazla yaşlı kadını aynı yöntemleri kullanarak öldürmüştü. Bazı kaynaklarda bu sayı 50'ye kadar çıkıyor. Peki ama bu kadın neden sürekli yalnız yaşayan yaşlı kadınları öldürüyordu? Bunun sebebini öğrenmek için şimdi sizleri Juana'nın çocukluk yıllarına götürüyorum. Juana'nın annesi tam bir alkolikti. Ev işleriyle ilgilenmeyen, sürekli alkol içip evde kavga çıkartan cinsten. Ve Juana da ne yazık ki sürekli dayak yiyordu. Baba zaten ortalıklarda yokmuş. Ama Juana'yı asıl bu duruma getiren olay 12 yaşındayken yaşanıyor. Normalde çocuklar o yaşlarda okula gider, arkadaşlarıyla oyun oynar. Ama işte bizim küçük kız o kadar da şanslı değildi. Annesi birkaç şişe içki karşılığında kızını tanımadığı bir adama vermişti.
resmen kızını birkaç alkol şişesi için satmış. Juana o adamın yanında yıllarca hem şiddet görmüş hem de cinsel istismara uğramış. Kaçacak yeri yok, polis yok, ona yardım edebilecek kimse yok ve yıllar geçtikçe Juana'nın içinde annesine karşı tarifsiz bir nefret birikmişti. İşte bu yüzden kurbanları hep yaşlı ve yalnız kadınlardı. Çünkü o kadınların hepsini annesine benzetiyor, yıllarca içinde biriktirdiği öfkeyi, geçmişin acısını bu yaşlı kadınları öldürerek çıkartıyordu. Tabii yaşlı ve yalnız yaşayan kadınları seçmesinin bir sebebi de kolay hedef olmaları. Çünkü öldüklerinde ya da kaybolduklarında uzun süre fark edilmiyorlardı. Bu anlattıklarım kesinlikle yaptıklarının bir bahanesi olamaz. Ama onu anlamaya çalışanlar için hikayenin en kritik parçası. Peki bu azılı seri katil nasıl yakalandı? Polis uzun süre bu cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu çözememişti. Çünkü Meksiko City büyük bir şehirdi ve cinayetler sürekli farklı bölgelerde oluyordu. Ancak 2003 yılında polisler işlenen cinayetleri tek tek incelediğinde aralarındaki benzerliği yeni fark edebilmişlerdi. Yaşlı ve yalnız kadınlar hepsi boğularak öldürülmüş. Hiçbir evde kapı kırma ya da zorlama izi yok. Şehirde bir seri katilin dolaştığı fark edilince medya da devreye girmişti. Hatta bu seri katile bir lakap takacaklar, La Mate Vegetas, yani yaşlı kadınların katili diyeceklerdi. Ama asıl tuhaflık şu, polis ilk başta katilin kesinlikle erkek olduğunu düşünüyordu. Seri katilin bir kadın olabileceği kimsenin aklına gelmemişti. Çünkü profillerde öyle çıkıyordu. Hatta bu yüzden polis yanlış kişileri bile yakalamıştı. Masum insanlar gözaltına alınmış, kamuoyuna katil bulundu diye açıklama bile yapılmıştı. Ama kısa bir süre sonra cinayetler devam etmeye başlayınca seri katilin yakalanmadığı gerçeği ortaya çıkmıştı. Ve sonunda 25 Ocak 2006 günü. O gün Barraza yine yaşlı bir kadını öldürmek için evine girmişti. Bu sefer işler istediği gibi gitmeyecek. 76 yaşındaki Ana Maria de los Reyes seri katile karşı koyarak bağırmaya başlayacaktı. Bağırma seslerini duyan komşular hemen polise haber vermişti. Ve Juana Barraza elinde çalıntı eşyalarla evden çıkarken yakalandı. Üzerinde kırmızı bir ceket vardı. Yıllardır aranan azılı seri katil sonunda bulunmuştu. Polisler onu sorguya aldıklarında ilk başta konuşmayacak ama daha sonra baskılara dayanamayarak cinayetleri kabul edecekti. Evinde yapılan aramalarda çalınan paralar ve kurbanlara ait eşyalar bulundu. O an Meksiko City için tarihi bir gündü. Yıllardır aranan seri katil bir kadın çıkmıştı. Tutuklanmasından itibaren 2 yıl boyunca soruşturma ve dava süreci devam etti. Çünkü net olarak kaç kişiyi öldürdüğü belli değildi. Resmi olarak 30'dan fazla cinayetin faili olarak yargılandı. Fakat deliller yetersiz olduğu için 16 cinayet ve 12 gasp suçundan 2008 yılında hüküm giydi. Toplam 759 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Evet, yanlış duymadınız. 759 yıl. Ama bu rakam sembolik. Çünkü Meksika yasalarına göre özellikle kadınlar en fazla 50 yıl yatabiliyor. Şu an Juana Barraza Meksika'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde yatıyor. Hiçbir şekilde serbest kalma hakkı yok. Yani anlayacağınız ömür boyu hapisten çıkamayacak. Bu hikaye sadece bir seri katilin hikayesi değildi. Aynı zamanda sistemin görmezden geldiği, yalnız yaşayan yaşlı unutulmuş insanların da hikayesiydi. Bugün bile Meksiko sokaklarında yaşlı bir kadın kapısı çalındığı zaman korkuyor. Dünyanın en azılı kadın seri katilin hikayesi de bu şekildeydi işte. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın lütfen. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.